Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm Hira'nın köşkte kaldığı yatak odasında Orkun'un not kağıdı okuması esnasında yaşıyor. Hira köşkten gizlice gitmiş ve Orhun'a bir not bırakmıştı. Orhun Hira'nın not bırakarak bir anda gitmesine bir anlam veremiyordur. Orhan telefonuyla Erhan aradı ve bahçede görüşmek istediğini söyledi. Orhun bahçeye gitti ve Erhan'a Hira ve Sahra köşkten ayrılmışlar dedi. Erhan Orhun'a gerekli önlemleri almıştık, onlar köşkten nasıl çıkabilirler ki dedi. Orhun Erhan'a işe yaramayan tüm güvenlik görevlilerini kov dedi. Orhun etrafına bakılırken dış kapıda bekleyen güvenliklerin yerde baygın bir şekilde yattıklarını gördü. Orhan güvenlik görevlilerinin bilerek bayıltıldığını ve bunu yapan kişinin Afife olduğunu anladı. Orhan büyük odada oturan Afife'nin yanına gitti ve ona her şeyi senin yaptığını biliyorum dedi. Orhan Afife'ye Hira ve Sahra'nın kapıdan gitmesine sen müsaade ettin dedi. Afife Orhun'a bana kızma, Hira kendisi gitmek istedi dedi. Orhun Afife'ye zorla bir anne ve kızı bu köşkten gönderdiniz, belki de sen Yekta ile anlaştın dedi. Afife Orhun'a Hira benim yanıma geldi ve benden yardım istedi, aslında o kendisi köşkten gitmek istiyordu dedi. Diğer tarafta ise Hira ve Sahra Yekta'nın yeni evindedir. Hira kucağında uyuyan Sahra'yı bir odaya götürdü ve yatağa koydu. Yekta ise telefon görüşmesini bitirdikten sonra odaya geldi. Yekta Hira'ya burası bizim odamız, Sahra diğer odada kalacak dedi. Hira Yekta'ya ben Sahra ile bu odada kalırım dedi. Yekta odadan çıkıp kapı arkasından Hira'ya eninde sonunda beni kabul edeceksin dedi. Hira içinden konuşarak yakında senden kurtulacağız dedi. Birkaç dakika sonra Hira telefonuyla anlaştığı polis amirini aradı. Hira Yekta'nın belgelerine ulaştıktan sonra bir polis amiriyle irtibat kurup anlaşma yapmıştı. Polis amiri, Hira'ya Taşkın'ın numarasını bulup onunla irtibat kurmanız gerekiyor dedi. Hira kendi isteğiyle polis amirinin tasarladığı bir operasyona dahil oluyordur. Hira'nın tek isteği Yekta ve Taşkın'dan kurtulmaktır. Hira telefon görüşmesini bitirdikten sonra yatakta uyuyan Sahra'ya bakarak bir gün sana her şeyi anlatacağım dedi. Hira Sahra'ya her şey senin için kızım, anneni bir gün çok iyi anlayacaksın dedi. Öte yandan Orhun çalışma odasındadır. Hira ve Sahra'nın aniden gidişinden dolayı sinirlidir. Orhun'un ayrıca kızdığı nokta ise Hira'nın ansızın köşkten gitmesiydi. Orhun Hira'nın tehlikeli bir adamla gitmesini hazmedemiyordur. Ertesi sabah oldu, Yekta sabahın erken saatlerinde uyanmış ve kahvaltı masası hazırlanmıştır. Hira ve Sahra mutfağa girince Yekta gülümseyerek sizlere kahvaltı hazırladım dedi. Sahra Yekta'ya somurtkan davranıyordur. Yekta Sahra'ya hala babaya küs müsün, yanlışlıkla oldu dedi. Hira Yekta'ya madem hatanı kabul ediyorsun, o halde Sahra'dan özür dile dedi. Yekta Sahra'dan özür diledi ve onun yanağına bir öpücük kondurdu. Sahra Yekta'ya somurtkan davranmaya devam ediyordur. Sahra Hira'ya biz neden Orhan amcaya veda etmedik dedi. Hira Sahra'ya peşimizde kötü adamlar olduğu için acilen çıkmamız gerekti dedi. Sahra Hira'ya ama ben Orhan amcayı çok özledim dedi. Yekta Sahra'nın söylediklerine sinirlendi ve öfkeli bir şekilde Sahra'ya baktı. Hira Sahra'ya korkma, baban da Orhun'a veda edemediği için üzgündür dedi. Yekta yanlış yaptığını anladı ve Sahra'ya gülümseyerek artık biz yeni bir hayat kurduk dedi. Diğer tarafta Aziz ve Elif akşam vakti bahçede vakit geçirirlerken Ece onları gözetliyordu. Aslında Ece ikiliyi öldürmeye gelmişti. Ece silahını ikiliye doğrulttu ama ateş etmeye cesaret edemedi. Ece kimseye bir zarar vermeden oradan ayrıldı.
Ertesi sabah Ece, Aziz'in bulunduğu sokağa geldi ve Aziz'le karşılaştı. Ece, Aziz'e çok pişman olduğunu söyledi. Aziz Ece'ye bir daha hiçbir şekilde birlikte olamayacağını söyledi. Ece, Aziz'i kaybetmeyi bir türlü kabullenemiyordur. Suzan ise Elif ve Aziz arasındaki ilişkinin gittikçe daha da güçlendiğini anladı. Suzan, Aziz'i Elif'ten uzak tutmak için kendince planlar hazırlamaya çalıştı. Suzan, Aziz'e uzun bir alışveriş listesi hazırladı. Suzan, Aziz'in Elif'ten uzak duracağını zannederken, Aziz alışverişi Elif ile birlikte yapmak istedi. Suzan, o an Aziz'in Elif'ten kopamayacağını anladı. Ama Aziz'i Elif'ten koparacak kişi Elif'in babasıdır. Elif'in babası Aziz'e parayı biriktirdim, yakında size borcumu ödeyeceğim diye mesaj yolladı. Aziz Elif'i bir daha göremeyeceği için hüzünlenmeye başladı. Diğer tarafta ise Yekta'nın evinin büyük odasında Hira ve Yekta konuşuyorlardır. Yekta Hira'ya Sahra benden uzak durmaya çalışıyor, resim çizmek için mutfağa gitti dedi. Yekta Hira'ya ben Sahra'ya kendimi affettirmeyi biliyorum dedi. Yekta mutfakta resim çizen Sahra'nın yanına gitti. Hira masada duran Yekta'nın telefonundan hemen Taşkın'ın numarasını öğrendi. O esnada Yekta'nın telefonu çaldı ve arayan kişi İbrahim'dir. Yekta geri dönüp telefonunu aldı ve diğer odada İbrahim ile konuşmaya başladı. Hira yatak odasına gitti ve telefonuyla Taşkın'ı aramaya çalıştı. O esnada odaya Yekta girdi ve Hira paniklemeye başladı. Yekta Hira'ya az önce İbrahim'le konuştum, o Taşkın'dan kurtulmamızı sağlayacaktır dedi. Yekta Hira'ya neden tedirgin görünüyorsun, benden bir şey mi saklıyorsun dedi. Hira dikkat çekmemek için Yekta'ya karşı yumuşak davranmaya çalıştı. Hira Yekta'ya bir şey saklamıyorum, ayrıca biz eskisi gibi olabilecek miyiz dedi. Yekta Hira'ya her şey daha da güzel olacak, bana güven dedi. Hira Yekta'ya sen Sahra ile odada resim çizmeye devam edin, ben size çay hazırlayıp getireceğim dedi. Dakikalar sonra Hira çayı hazırladı ve çayın içerisine uyku ilacı damlattı. O uyku ilacını Hira'ya ulaştıran kişi polis amiridir. Hira, polis amirine Yekta evde olduğu için Taşkın'la telefonla görüşemiyorum diye mesaj yollamıştır. Polis amiri Yekta'nın evinin mutfak camına gizlice uyku ilacı bırakmıştır. Böylece Hira Yekta'yı uyutup Taşkın'ı telefonla ikna etmeye çalışacaktır. Güzel haber şu ki Yekta ilaçlı çayı içti. Öte yandan Orhun çalışma odasındadır ve Hira'nın ani gidişinin sebebini düşünüyordur. Orhan Hira'nın Sahra yüzünden zorla götürüldüğüne karar verdi. Orhun telefonuyla adamı Erhan'ı aradı ve ona Yekta'nın gittiği evi bulması emrini verdi. 1 saat geçtikten sonra Hira uykuya dalan Sahra'yı odasına götürdü ve yatağına koydu. Yekta da evin büyük odasında aldığı ilaçlı çay yüzünden uykuya dalmıştır. Hira içinden konuşarak şimdi tam zamanı, her şeyin Sahra için dedi. Hira mutfağa gitti ve telefonuyla Taşkın'ı aradı. Hira Taşkın'a ben Hira Asımoğlu, sana istediğin o bilgileri vereceğim dedi. Taşkın Hira'ya beni aramamı sana Orhun Demirhanlı mı söyledi dedi. Hira Taşkın'a ben yalnızım, sen o bilgileri istiyor musun dedi. Taşkın Hira'ya neden bana böyle bir iyilik yapacaksın ki dedi. Hira Taşkın'a çünkü bunun karşılığında senden bir isteğim var dedi. Hira Taşkın'a Yekta hakkındaki tüm gerçekleri yeni öğrendim ve bu sebepten dolayı ondan kurtulmak istiyorum dedi. Hira Taşkın'a hem Yekta'yı hem de bilgileri al ve bir daha ben ve kızımla uğraşma dedi. Taşkın Hira'ya ben Orhan'ın köşküne gelmeye cesaret edemem dedi. Hira Taşkın'a Yekta bizi İbrahim isimli bir adamın temin ettiği eve getirdi dedi. Yekta Taşkın'a telefonla sana bu evin konumunu atacağım dedi. Taşkın Yekta'ya 1 saat sonra oraya gelemem çünkü uzaktayım, 2 saat sonra orada olacağım dedi. Hira Taşkın'la anlaştıktan sonra telefonla polis amirini aradı. Hira, polis amirine Taşkın'la anlaştık, 2 saat sonra bu eve gelecek dedi. Polis amiri Hira'ya ani bir baskınla onları suçüstü yakalayacağız dedi.
Polis amiri Hira'ya yasa dışı bir suç örgütünü yakalayacağız ve siz de artık onlardan kurtulmuş olacaksınız dedi. Hira için 2 saat sonra bir kurtuluş ve yeni bir hayat olacaktır. Dakikalar ilerledi, Taşkın Hira'nın gönderdiği konuma bir adamını gönderdi. Adam telefonundan Taşkın'a Hira'yı az önce pencerede gördüm, o kadın söyledikleriyle haklı görünüyor dedi. O dakikalarda Hira'nın telefonuna polis amirinden bir mesaj geldi. Polis amirinden Hira'ya evinizin önünde şüpheli bir araba var, muhtemelen Taşkın'ın adamıdır diye bir mesaj geldi. Polis amirinden Hira'ya endişelenmeyin, biz hazırda bekliyoruz, güvenliğiniz bizim kontrolümüzdedir dedi. Hira bir an önce bu operasyonun bitmesini istiyordur. Hira sürekli pencereden sokağa ve şüpheli arabayı gözetliyordur. Birkaç dakika sonra Orhun arabasıyla Hira'nın bulunduğu evinin sokağına geldi. Hira Orhun'u görünce bu neden geldi diye düşünmeye başladı. Hira'ya göre Orhun her şeyi berbat edebilirdir. Taşkın'ın adamı Orhun'u görünce direkt telefonla Taşkın'ı aradı ve durumu anlattı. Taşkın adamına gözetlemeye devam et, henüz bir şey belli değil dedi. Orhan ise Hira'nın bulunduğu evin kapısını çaldı. Hira kapıyı açtı ve Orhan'a burayı nasıl buldun dedi. Orhan Hira'ya dünyanın öbür ucuna gitsen de seni bulurum dedi. Orhun Hira'ya buraya zorla getirildiğini biliyorum dedi. Orhan Hira'ya seni ve Sahra'yı almaya geldim dedi. Orhan Hira'ya korkma, kimse sana zarar veremez dedi. Hira Orhun'a buraya ben kendi isteğimle geldim ve güvendeyiz dedi. Hira Orhun'a Yekta Sahra'nın babası ve o kötü günler yaşadı dedi. Hira Orhun'a Yekta hatasını telafi etmek için çabalıyor dedi. Hira Orhun'a bu benim ailem ve benim hayatım, artık bize yardım etme dedi. Hira Orhun'a buradan git dedi ve kapıyı kapattı.